Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, her devirde yaşamış olan peygamberin yaşamış olduğu devrin ekonomik ve sosyal koşulları hakkında artık yavaş yavaş bilgi sahibi olma vaktimiz geldi. Zira yavaş yavaş dediğimize bakmayın, henüz önümüzde birkaç bin yıl daha var. Ancak Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşadığı hayatın özünü, özetini anlayabilmek ve o özetin içerisindeki değerleri kavrayabilmek için bu sürece ihtiyacımız var. Yakup aleyhisselam devrindeyiz. Onun devrinde yaşanan süreçten kısaca bazı unsurları beyan etmemiz lazım. Zira onlar İsrailoğullarının yaşadığı döneme ilişkin önemli unsurları bize hatırlatıyor olacak. Firavun'un Yakup aleyhisselam karşısında vermiş olduğu mücadeleyle beraber bir güçlenme döneminden bahsediyoruz. Greklerin Cebel-i Tarih'a doğru gönderilme sürecinden. Grekler bu dönemde iki parçaya ayrılıyorlar. Yakup aleyhisselamın oldukça çetin geçen mücadelesi boyunca bir putperestliği kabul etmiş Grekler, bir de İsrail'e karşı bozgunculuk için bir hazırlık yapmakta olan Grekler. İkinci önemli unsursa Afrika halklarının ilk yerleşim düzeninin değişme süreciyle karşımıza geliyor. Nil boyunda oldukça etkili hale gelmiş olan Afrika topluluklarının artık Güney Afrika'ya doğru hareket kabiliyetinin geliştiğini görmekteyiz. Bu dönemde Güney Afrika'nın etkinleştirilme sürecini yaşıyoruz. Özellikle batı boyuna geçiş söz konusu oluyor ve Nil Nehri kıyısındaki kavimler hem batıya hem de güneye doğru harekete geçiyorlar. Özellikle coğrafi keşifler dönemine dair tarihsel kayıtlarda bu bölgenin oldukça sonradan keşfedildiği ifade edilse de tarihsel süreçte hem Güney Afrika hem de Batı Afrika kıyılarının iç bölgelerinin çok hızlı bir şekilde gelişmiş olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu gelişme sürecinde Nil Nehri kıyısında kalanların doğu ve batı ayrımı söz konusu olmaya henüz başlamış değil. Çünkü ilerleyen dönemde Nil Nehri'nin toplumu da iki ayrı bölüme ayırdığını da göreceğiz. Efendim, ilginç olan mesele Batı Afrika'dan bahsettik çünkü Güney Amerika bölgesiyle yakın bir ilişki kurmaya başlayacaklar denizcilik faaliyetleriyle. Güney Amerika'ya geçişleriyle beraber Güney Amerika'da oldukça gelişmiş olan madencilik ve madencilik geliştiği için gelişmiş olan mühendisliğin Afrika'ya geçişinden bahsediyoruz. Yani Mısır'da oldukça etkili bir şekilde anlatılan mühendisliğin kökenleri bugün itibariyle söylemek gerekirse Güney Amerika'ya dayanıyor. Güney Amerika dünya tarihinde en eski maden yatakları ve madencilikle uğraşmış toplulukların oldukça mahir çabalarıyla karşımıza çıkıyor. Buradan gelmiş olan madenciliğe bağlı mekanik çalışabilme prensipleri daha sonra Mısır bölgesinde oldukça etkili olduğunu görüyor olacağız. Avrupa'da bir ormancılık çalışması var ve Avrupa ormanlarının hızlı bir şekilde endüstriyel değil tabii ki bugünkü anladığımız manada, ancak oldukça mücadeleli bir süreçte büyük gemilerin yapım süreciyle karşılaşıyoruz. Burada en büyük gemi yapımcıları ise Vikinglerin ataları olarak tabir edilebilir. Öncelikle taşımacılık işine girişmiş olan Vikinglerin sonraki süreçte daha da gelişmiş gemiler yaptıkları için ve taşımacılık sonucunda elde etmiş olduğu gelirleri arttırma yolunda gittiklerinde bir savaş matematiğine ulaştıklarını göreceğiz. Karadeniz'de Yakup Aleyhisselam devrine kadar putların tabiri caizse atılması, kırılmış putlar buraya atıldığı için, eskimiş ve eskidiği düşünülen putlar buraya atıldığı için Karadeniz'in Black Sea denilmesinin sebebi de bundandır. Bu bölgeye atılmış olan putlar sebebiyle bu bölgede avcılık yapmanın insana lanet getireceğine inanılıyordu. Bu yüzden Yakup Aleyhisselam Karadeniz'de hem kendisi hem de ümmetiyle beraber avcılık işine ve balıkçılık işine girmiş. Bundan dolayı da bu bölgenin daha aktif bir hale gelmesine vesile olmuştu. Bu korkunun ortadan kalkmasıyla Karadeniz'e giriş izni artık yerine getirilmiş oldu. Hakikat, Grekler putları ve ölüleri Karadeniz'e atarak Karadeniz'den uzak durmaları özellikle Avrupa ile Rusya arasındaki ciddi bir geçirgenliğin engellenmesine sebep olmuştu. Tarihsel kayıtlarda özellikle Kuzey Karadeniz bölgesinin gelişmemiş olmasının temel sebeplerinden biri olarak bunu ifade etmemiz gerekiyor. Yakup Aleyhisselam'ın Konya, Ankara ve Antalya'da medreseleri açtığı bir dönemden bahsedeceğiz ki bu daha önceki dersimizde beyan ettiğimiz Greklerin Batı felsefesini geliştirme dönemleri ve ilkokul açmaları dönemine dayanıyor.
Yakup Aleyhisselam'ın verdiği bu mücadele boyunca özellikle seçmiş olduğu bu şehirde kurduğu medreseler tarihsel süreçte bizim Anadolu topraklarında da her zaman kadim geleneğin varlığıyla karşımıza çıkıyor. Kenan ilinden çocukları gitmeyince dinin geriye gideceğine dair dua eden Yakup Aleyhisselam bu sefer Cenab-ı Hakk'ın bir başka imtihanıyla karşılaşacak. O 12 oğlunu daha önce farklı ülkelere götürmek için çaba sarf ettiğini beyan etmiştik. Onun çabaları bir karşılık görmeyince ve hakikatin yerine gelme süreci söz konusu olunca ve bunun gerçekleşebilmesi için Yakup Aleyhisselam bir akşam Cenab-ı Hakk'a dua etmişti. Bu da aslında bu çocukların her yere gidebilmeleri için bir şeyler olması gerektiğini, artık dinin geriye gitmeye başladığını ifade ediyordu. İsrailoğullarının sınır tanımaz istekleri karşısında verilen mücadeleler onu yormaktaydı. Yakup Aleyhisselam selamını verdikten sonra arkasında Yusuf Aleyhisselam'ın beklediğini gördü. Yusuf Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'a yaklaştı ve ona Kur'an-ı Azimüşşan'da da beyan edilmiş ve bizim de anlatacağımız kısmen tabi Siyer-i Nebi çerçevesinde görmüş olduğu rüyayı anlatacaktı. Bu rüya bir devrin kapanıp bir başka devrin açılışının işaretiydi. Yusuf Aleyhisselam dönemine doğru geçiyoruz adım adım. Bir rüya ile gelişen, bir rüya ile değişen dünya düzeninden bahsedeceğiz efendim. Tabii ki bir sonraki dersimizde inşallah. Şimdilik kalın sağlıcakla.